Bu videomuzda kara kalem tekniğiyle meyve ve objeler çizmeyi öğreneceğiz. Işık ve gölge kullanarak resimleri nasıl daha canlı bir hale getiriyorum? Gelin birlikte bakalım. Merhabalar çocuklar. Bu videomuzda çok sevdiğiniz bir teknik olan kara kalem çalışma yapacağız. Öğrencilerimden de bildiğim kadarıyla çocuklar kara kalem yapmayı çok seviyorlar. Kara kalem ile nasıl çizim yapıyoruz, nasıl ışık gölge veriyoruz bunları basit bir şekilde adım adım anlatacağım. Bu videomuzda bir natürmort çalışma yapacağız. Peki natürmort çalışma nedir? Natürmort ölü doğa demektir. Peki ölü doğa dediğimizde aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Canlı olmayan objeler. Yani bir bardak, bir vazo, bir portakal, bir muz. Bunlar ölü doğanın parçalarıdır. Yani natürmort çalışması yapabilmek için bizim canlı olmayan objelere ihtiyacımız vardır. Bir kompozisyon kurmak istiyorum. Diyorum ki buraya bir vazo koyayım, buraya yanına bir portakal koyayım, vazonun içerisine bir çiçek koyayım. Bu sefer ne olmuş oluyor? Burada yaptığım kompozisyonun adı natürmort olmuş oluyor. Yani ölü doğa. Çalışmamıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Çalışmamızda dereceli kalemler kullanacağım ben ama şu an elinizde yoksa normal kurşun kalemleriniz ile de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa kara kalem natürmort çalışmamıza başlıyoruz. Kara kalem natürmort çalışması yaparken ilk önce masamızı bulacağız. Masayı bulmak için kağıdımın ortasını buluyorum. Daha sonra kağıdın ortasından biraz daha aşağıda bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi hiç bastırmadan çekiyorum çünkü daha sonra sileceğim yerleri olacak. İlk çizgilerimi 2B kalemim ile yapıyorum. Hiç bastırmıyorum neredeyse. Vazomun yerini belirliyorum. Şuradaki çizgimin hafif altında bitecek. Tam ortadan yine hiç bastırmadan yukarı doğru bir çizgi çekiyorum. Çok yukarı yaklaşmıyorum çünkü oraya çiçekler çizeceğim. Şu alanın yerine bir vazo çizeceğim. Vazomun şeklini veriyorum ilk önce. Şurada daralacak. Onu belirledim. Bakın çocuklar burada daralttım. Hafif genişletiyorum ve tekrar daraltıyorum. Hafif genişlettim. Burada ne kadar genişlettiysem burada da o kadar genişletmeye özen gösteriyorum. Şöyle içeri girdi ve çıkmaya başladı. Ve aşağıda daraltıyorum. Vazomun şeklini verdikten sonra diğer objelere geçeceğim. Vazomun yanına bir tane kase yapacağım. Şu masa çizgisinden hafif yukarıda olacak. Dümdüz çizmiyorum. Şöyle yay şeklinde yaptım. Burayı da yay şeklinde yapıyorum. Aşağısı daha dar, yukarısı daha geniş bir kase yapıyorum. Bu kasenin içerisine bir tane muz ekliyorum şimdi. Muzun üst kısmı, şu da yan tarafı. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Bu çizgilerime bakın hiçbirini bastırmıyorum şu an için. Şuraya bir tane elma yapacağım. Şurada da bir meyve tam görünmüyor, arkada kalsın. Tabağın dışına, masanın üzerine bir elma daha yapıyorum. İlk önce bir daire çiziyorum. Sonrasında yine şöyle tam yuvarlak yapmıyorum. Elmalar tam yuvarlak değildir. Hafif böyle girintiler, çıkıntılar yapıyorum. Buraya da bir tane kahve fincanı yapmak istiyorum. Kahve fincanı yaparken ilk önce bir küçük elips çiziyorum. Bu elipsimin tam ortasından bir çizgi çektim. Bunları hep sonradan yok edeceğiz. Şöyle burası dar. Altına da daha büyük bir elips yapıyorum. Şuraya bir tane daha yapıyorum. Şöyle içini vurguluyorum fincan tabağının. Bunun da altına küçük bir çıkıntı yaptım. Şimdi kulpunu yapacağım. Şöyle küçük bir daire gibi vurguluyorum. Küçük bir kulp yapalım. Çizimimin objelerini tamamladım. Şimdi çiçeğe geleceğim. Çiçeğini yaparken ilk önce şu şekilde dalını yapıyorum. Dalını yaptıktan sonra ortasını çiziyorum. Geliyorum. Bir tane buraya yaprak yapıyorum. Şeyin yaprakları bunlar. Şöyle kalp gibi bir görüntüsü olacak. Bir tane buraya yapıyorum. Dal bu yaprağın altında kalacak. Bir çiçek buraya yaptım. Bir tane dal şöyle geleyim. Şuraya da yaprak yapalım. Ortasını buldum. Yine kalp şeklinde veriyorum. Bir tane buraya. Bakın şu arkada kalanları hep sileceğiz sonrasında. Bir tane buraya. O yüzden hiç bastırmadan çizmemiz gerekiyor. Bir tane buraya, bir de buraya ekledim. Bir dal da şöyle aşağıya doğru düşmüş gibi yapalım. Yuvarlağını yaptım. Buradan geliyorum. Çıkardım, çiziyorum. Şu şekilde kalp şeklinde
Burada nereleri siliyorum? Şu çiçeğin arkasında kalan kısımları bir siliyorum. Şuradaki dal görüntüsünü siliyorum. Buradaki dalı siliyorum. Daha sonra şurada tam ortadan çizdiğim çizgiler var ya, onları şöyle güzelce temizliyorum. Yine burada arka planda kalan çizgileri temizliyorum. Şu çizgiyi temizleyeceğim. Çünkü o benim masa çizgimdi. Şunları çok temizlemeye gerek yok. Zaten tonlama yaparken gidecek onlar. Kara kalem tonlama aşamamıza geçiyoruz. Bu aşamada elimizde 2B, 4B ve 6B kalemler olursa çok daha iyi olur. Eğer yoksa, tek bir kaleminiz varsa açık yerlerde bastırmadan yapacaksınız kaleminizi. Orta tonlarda hafif bastırarak, koyu yerlerde ise çok daha fazla bastırarak yapacaksınız. Vazodan başlıyorum. Şimdi şu kısım, benim ışığım buradan vuracak. O zaman koyu gölgeler bu tarafta kalacak. Bastırdım elimi. Şöyle bakın, bu kısımlarda bastırıyorum, koyu veriyorum. Ortaya geldikçe elimin baskısını azalttım. En başa geldiğimde ise neredeyse tamamen baskıyı bıraktım. Alt kısmını vurguluyorum. Şuradaki çizgimi netleştiriyorum şimdi. Burada bastırdım kalemimi, iyice bastırıyorum. Artık kalemimi bastırmayı bırakıyorum. Orta bir ton elde ettim ve hiç bastırmıyorum. Çok açık bir ton elde ettim. Bakın, hiç bastırmıyorum. Geriye doğru geliyorum, bastırmaya başlıyorum ve çok bastırıyorum. Böylece ne olmuş oldu? 1, 2, 3 ton elde etmiş oldum. Karalama yaparken kara kalemde 3 ton yapıyoruz. Yani koyu, orta ve açık ton elde etmemiz gerekiyor. Şurayı hafif netleştiriyorum artık, çünkü burası koyu alanımdı. Yine bastırdım, bastırdım. Kalemi olabildiğince bastırıyorum burada. Şurası komple koyu olacak. Kalemimi güzelce bastırıyorum ve çekiyorum hafif. Ama hala basıncım devam ediyor. Orta ton ve artık tamamen bastırmayı bırakıp sadece kalem kağıda değdiğinde tonluyorum. Çok basit bir şekilde koyudan açığa giden bir tonlama yaptık. Şuradaki çizgime hiç dokunmuyorum. Burada yaptığım gibi bu çizgiyi netleştirmiyorum. Çünkü ışık buradan vurdu, burası koyu kaldı. Ben sadece bu taraftaki çizgimi netleştireceğim. Bir de şu köşeyi netleştireceğim. Çiçeğe geldim. Sapını koyu veriyorum. Bakın, burada çiçeğin şu alt kısımlarını bastırdım kalemimle. Üst kısmına hiç bastırmıyorum. Buralar daha koyu olacak. Ortayı tamamen koyu yapıyorum. Sonra yine şurada yaptığım gibi koyu, ortalar koyu, başlangıç, yukarıya doğru açıyorum kalemimi. Ortada yine hafif bastırdım. Koyu başlıyorum. Hafif kaldırmaya başladım ve tamamen kaldırıyorum. Çocuklar, bu yapabileceğiniz en basit karalama tekniği. Elimi çok bastırıyorum. Koyu bir renk elde ettim. Elimi hafif kaldırıyorum ve tamamen kaldırdım. Koyu başladım. Elimi hafif kaldırdım ve tamamen kaldırdım. Bakın, koyudan açığa doğru giden bir çiçek görüntüsü elde ettik. Yaprağımı yaparken de ortayı koyu, şöyle küçük yaprağa damarlar ekliyorum. Bu kısım koyu başlıyor. Yukarıya doğru elimi hafif kaldırıyorum ve açık bitiriyorum. Yine bu dalda koyuluk veriyorum. En ortası en koyu yer. Şuraları şöyle hafif koyulaştırıyorum. Yukarıya hiç dokunmayacağım. Kalemimi bastırıyorum. Hafif kaldırıyorum kalemi ve tamamen kaldırdım. Bütün çiçeklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Orta ton ve açık ton. Her resmimizde 3 ton kullanıyoruz. Koyu geliyorum. Elimi hafif kaldırmaya başlıyorum ve tamamen kaldırıyorum. Şurayı şöyle yapraktan ayırmak için birazcık netleştirdim. Elinizi bu şekilde 3 ton yapmaya alıştırırsanız istediğiniz her türlü çalışmayı kara kalem rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynı tekniği kullandığımızda bakın, üçü de birbirinin aynısı oldu. Çizgi yönlerim hep aynı tutuyorum. Bir buradan karalayıp bir oradan bir buradan karalamıyorum. O zaman yönler farklı olunca birazcık daha karmaşık bir görüntü olur. Son çiçeğimin son yaprağını da yapıp alttaki objelere geçiyoruz. Çiçeklerimi burada bitiriyorum. Şimdi şu masa çizgisini netleştireceğim artık. Sadece görünen kısımdakileri. Kaseye geçiyorum. Kasede şu alandan koyu veriyorum. Burada yaptığım gibi koyu geldim. Hafifçe açarak ilerleyeceğim ama iyice bir koyu yapıyorum. Çünkü tam şu ortaya kadar, yani şöyle üçe böldüğümüzde şuraya kadar koyu, burası orta, burası
açık olacak. Koyu geldim. Hafiften açmaya başladım. Burada orta ton kullanıyorum ve tamamen açıyorum artık. Burası tamamen açık. Burada orta ton var ve burada koyu ton. Şu alt kısımları daha koyu yapıyoruz çünkü gölgede kalıyorlar. Muzun şu üst kısmı, sapı en koyu yer. Bu kısımdan yine koyu geleceğim muzundan. Ortaya doğru hafif açılacak. Koyu geliyorum. Hafif açılıyor. Tam şu ortayı şöyle bir koyu vurguluyorum. Muzların ortasında bir çizgi vardır ya. Burada bakın kasenin şu ağız kısmını iyice koyu verdim ki ikisi birbirinden ayrılsın diye. Aynı şekilde şurayı da koyu veriyorum. Elmanın sapını koyu yapıyorum. Bastırdım. Daha sonra şuradan dış hattını yaptım. Şurası en koyu yeri. Kasenin içinde kaldığı için burası en koyu yer. Şöyle dışarıda kalan yere daha açık tonluyorum. Arkadaki objemi tamamen neredeyse koyu yapıyorum. Çünkü orası arkada kaldı. Çok görünmüyor. Şu üst kısmında hafif bir aydınlık verdim. Buradaki elmaya geçiyorum. İlk önce sapını yapıyorum. Işık nereden vuruyordu? Buradan vuruyordu. O zaman aydınlık kısım burası olacak. Yani yine buradan koyu geleceğim. Nereden koyu başladıysam hep ona ayak uyduruyorum. Yani burada burayı koyu yapıp, burada burayı koyu yapıp, buraya açık yapmıyorum. Burada koyu başladıysa açığa gidecek. Burada koyu başladıysa açığa gidecek. Çünkü ışığımın yönü tek bir yerden vuruyor. Koyu geldim. Şimdi hafifçe açıyorum. Şöyle bazı yerlere koyuluklar ekleyebilirsiniz. Sonuçta tek tip bir şeyi yok. Bazen ezilmiş olabiliyor. Bazen üzerinde koyuluklar olabiliyor. Bunu da yaptıktan sonra fincanıma geçiyorum. Fincanımda da aynı şeyi yapacağım. Burası koyu. Bakın şimdi şu içeriye girmiyorum hiç. Burası içiydi ya hani. İlk önce dışını yapıyorum. Koyu verdim. Sonra hafifçe açıyorum. Bu sefer çok erken açmaya başladım. Çünkü ya bakın şurada çok az koyuluk girdim. Sonra açtım. Işığa en yakın olan obje bu. Burada yine geniş vermiştim. Burada da geniş vermiştim ama burada azıcık verdim. Alt kısmını da yine koyuluk veriyorum. Fincanımın sapını neredeyse tamamını koyu yapıyorum. Şu üst kısmı açıyorum birazcık. Şimdi ne göstereceğim size biliyor musunuz? Fincanımın burada ne yaptım? Buradan koyu geldi, buraya açık geldi. İçinde tam tersini yapıyorum. Burası koyu, bu tarafa doğru açılacak. Neden? Çünkü ışık buradan vurduğunda dışarısının burası gölge kalıp burası açık kalırken içinin burası gölge kalıyor, burası aydınlık kalıyor. Bir tane fincan alıp isterseniz gözlemleyebilirsiniz. Yine buradaki fincanımın tabağını da bu kısmı çok hafif açık tonluyorum. Hiç bastırmıyorum. Burada artık bastırmaya başlıyorum. Şu kısım gölge, fincanın gölgesi düşmüş, daha koyu. Şuradaki çizgiyi vurguluyorum burada. Şuradan dış hattını çizdim. Fincanımı da bitirdikten sonra diğer objelerimin gölgelerini giriyorum. Bakın şurada çok bastırdım. Şöyle bir çizgi böldüm burayı. Sonra bunu geliyorum. Daha şu taraftan şöyle buraya doğru bir gölge yapıyorum. Şurası daha koyu. Elimi hafif açıyorum. Şurada gölgede. Aynı şeyi buna da yapacağım. Bastırdım. Koyudan geliyorum. Açığa doğru. Elimi hafif kaldırıyorum. Koyu geldim. Açığa doğru gidiyorum. Aynı şeyi elmaya da yapacağım. Şu alt kısmında çok bastırıyorum. Koyudan geldim. Açığa doğru gölgelerimi veriyorum. Fincanımın da şurada bir hafif gölgesini vurgulayacağım. Çünkü ışığa yakın bu olduğu için çok gölgesi düşmüyordu. Gölgeleri de yaptıktan sonra kalemi sapından tutuyorum. Şöyle sapından tutup hiç bastırmadan şu masada genel bir ton veriyorum. Resim kağıdımı bembeyaz bırakmıyorum. Şöyle sapından tuttum, kalemi olabildiğince yatay çevirdim ve masaya hafiften bir ton katıyorum. Aynı şeyi arka planda da şöyle şunu uzaklaştırayım birazcık. Dikey olarak yapacağım. Kalemi sapından tuttum ve şöyle boşluklar vererek bakın şöyle küçük küçük çok bastırmadan sadece arkaya ton vermek istiyorum. Şöyle kalemimi ileri geriler yapıyorum. Arka plana şöyle bir geçiş yapıyorum. Şurası biraz daha koyu olabilir. Gölgede kaldığı için. Buralarda şöyle küçük küçük dokunuşlar. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağım. Buraya çok yapmıyorum. Çünkü en çok ışık alan yer burasıydı. Buraya çok gölge düşürmüyoruz. Ama şu taraflara bakın burada dikey yapıyorum.
Duvarda, masada yatay yapıyorum. Bu formlar önemli. Burada öğrendiğiniz teknikle siz de masanın üzerine birkaç tane obje koyup, kompozisyon kurup çok güzel natürmort çalışmalar yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tonlama kurallarını zaten bu videomuzda bahsettik. Yaptığınız çizimleri, denediğiniz çizimlerimi topluluk kısmında paylaşabilirsiniz. Oradan mutlaka geri dönüşler sağlıyorum.